Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Maalesef yine uzun zaman oldu. Niyetim uzun zaman olması değil, kasıtlı bilerek ara vermiyorum açıkçası. Ama maalesef hayat biz planlar yaparken arkada işlemeye devam ediyor. Bu yüzden de ne kadar istesem de bazen peş peşe video çekmek maalesef ki mümkün olmuyor. Ama şu sıra vakit bulmuşken ağırlık vermeyi düşünüyorum yeniden videolara. Umarım ki inşallah ki öyle de olur. Şimdi video çekemesem de sizlerden gelen yorumları okuyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça okuyorum. Sadece bilerek herhangi bir emoji koymuyorum ki yorum yazmak istiyorum, cevap yazmak istiyorum o yorumlara. Emoji koyarsam yanıtlandı olarak algılayacak YouTube ve onlar gidecek, göremeyeceğim bir daha onları hani stüdyo kısmında. O yüzden bilerek dokunmuyorum ama onlara tek tek dönmeye çalışacağım vakit buldukça. Şimdi bugün ne yapacağız? Dediğim gibi sizlerden gelen yorumları göz önünde bulundurarak bir açılım hazırladım. Zannediyorum ki kolektifim buna ihtiyacı var. O yüzden doğrudan bu ihtiyaca yönelik bir açılım olmuş olacak ve bunun gibi açılımlar takip edecek bir süre. Bilginiz olsun. Ben de biraz buna uygun bir sahne mi denir? Görüntü mü denir? Hazırlamaya çalıştım sizlere. Umarım ki seversiniz, beğenirsiniz. Çokça uğraşılmış bir video olacak çünkü. Mümkün olduğunca rahat hissetmenizi, huzurlu hissetmenizi, bu videoyu izlerken biraz olsun o telaşlardan, günlük hayatın telaşlarından, sıkıntılarından, koşturmacalarından uzaklaşmanızı ve kendinize böyle hani diyoruz ya me time, kendime ait bir zaman oluşturmak, bunu yapmanızı amaçlıyor olacağım. Şimdi ben bitki çayımı aldım, kış çayımı aldım. Kışa doğru geliyoruz, sonbahardayız. Sizler de hazırlamaya başlayın isterseniz. Bugün ne yapacağız? Bugünkü açılımımızın ismini Bırak ve Hafifle koydum. Bırak ve hafifle. Tam da aslında dediğim gibi bence sonbaharın doğasına uygun bir açılım olacak. Çünkü sonbaharda doğayı seyredin arkadaşlar. Çevrenizi seyredin. Evet, maalesef artık çevremizde doğaya, tabiata dair çok fazla orijinal şey göremiyoruz. Her yer bina, her yer beton, her yer araba. Ama mümkün mertebe eğer ki ağaçları, bitkileri görebildiğiniz yerlerde yaşıyorsanız dikkat edin, çevrenizi iyi gözlemleyin. Sonbaharla birlikte yapraklar değil mi? Solmaya, sararmaya, turunculaşmaya ve dökülmeye başlıyor. Kışa bir hazırlık yapıyor. Kışa mümkün olduğunca az yükle giriyor. İlkbaharda çok daha iyi açabilmek, yaşamla dolup taşabilmek için. Şimdi bizim de bunu hayatımıza uygulamamız lazım. Özellikle de sonbahar döneminde bazı yüklerimizden kurtulmamız, hafiflememiz lazım. O yüzden özellikle de Kasım ayı boyunca yapmayı planladığım açılımların içerikleri de biraz buna yönelik olacak, bilginiz olsun. Çünkü hepimizin hafiflemeye ihtiyacı var. Yine sonbahar dönemi deyince özellikle hep aklıma benim Kasım ayı geliyor. Kasım ayı deyince aklıma Akrep Burcu geliyor ister istemez. Akrep Burcu tarotta özellikle Major Arkana'da bizim karşımıza ölüm kartıyla çıkıyor. Korkutmasın, ismi bir transformation, dönüşüm kartıdır kendisi. Hayatımızdaki bitiş, yeniden doğuş, bitiş, yeni başlangıçlar süreçlerini anlatır. Yine aslında sırf bu yüzden bile bizim dediğim gibi bunun doğasına biraz uygun hareket etmemiz iyi olacaktır. Şimdi açılımımız nasıl bir açılım olacak? Neye bakacağız? Ruhunuz şu anda sizin neyi serbest bırakmanızı istiyor, buna bakacağız. Tamam mı? 4 soruluk, 4 kavramlık bir dizilim hazırladım burada. Öncelikle ilk soruda şuna bakacağız. Şu anda sizi en çok yoran enerji ne? Seni en çok ne yoruyor? Hangi enerji yoruyor? İkinci soru. Bu yükün kökeni nereden geliyor? Kökeni anlamaya çalışacağız. 3. Siz bu yükü neden tutuyorsunuz? Madem bu kötü bir şey, madem bu size iyi gelmeyen bir şey, neden tutuyorsunuz? Hepimizin kendince değil mi sebepleri var bir şeyleri tutmak için. 4. Bunu serbest bıraktığınızda hayatınıza ne akacak? Değil mi? İnsan karşılığında bir şey bekleyecek neticede. Tamam, iyi hoş, ben bunu bırakayım. Çünkü tutunmak için bir sebebim varsa bırakmak için de bir sebebim olmalı, değil mi? Bırakmak için bir sebebim olmazsa, o bana iyi gelmeyecekse neden bırakayım dersiniz yani. Ben olsam derim. O yüzden bu açılım benden kimlere? Sürekli
güçlü olmak zorunda hisseden arkadaşlarıma bir sonbahar hediyesi olacak. Deste sayısı hakkında çok kararsız kaldım. Çünkü detaylı bir açılım olacak. Çok bölmesek mi? 2 deste haline mi yapsak? 3 deste haline mi yapsak diye kararsız kaldım. Şimdi kartları hazırlamaya başlayacağım. Ekran üzerinde. Ona göre bir bakacağım. Bilmiyorum. Yani bu açılıma özel belki 2 destelik yapabilirim. Çünkü dediğim gibi çok detaylı bir açılım. Diğer taraftan da 3'e bölersem kolektifi çok fazla bölmüş olurum. O yüzden sanki 2'ye bölersem, bu açılım için bahsediyorum. Hani diğer açılımlar için değil ama bu açılım için 2'ye bölme ihtiyacımız olabilir gibi geldi bana. Videodan videoya değişiyor arkadaşlar. Kaç deste hazırlayacağım yani. Şimdi şöyle bir gelelim. Bu kanalda kullandım mı, kullanmadım mı bilmiyorum. Bu destelerimi kullanacağım. Bu ara bunlara çok fazla çekiliyorum. Bunu hediye eden kişiye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başka bir anneden olma. Kız kardeşim kendisi. Şu an fark ettim. Ben aslında hani hediyeyi çok sevdiğim, hoşuma gittiği için koymuştum ama bakın kelebekler yine aslında bizim için dönüşümü anlatıyor arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah kış mevsimine bu sonbaharda güzel hazırlık yaparak girelim. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Obje mi seçelim önce yoksa şey mi seçelim diye kararsız kaldım. Hadi önce objemizi seçelim. Birinci destemiz bu geldi elime doğrudan. Bu tatlı tombik turuncu yansımaları olan ördeğimiz olsun. İkinci destemiz de ay bu çok göz kırptı. Bu açık mavi yansımaları olan filmis olsun. Tamam mı? Tamam. 2 deste ya. 2 deste olacak arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir yokladım. 2 deste. Başka obje hiç hitap etmedi. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Temelde birkaç kart çekeceğim. Sonrasında açılım esnasında da tarot kartlarınızı seçeriz. Hadi bakalım. Şöyle derin nefesler alıp verin. Kendi içinize sorun. Deyin ki ruhumun şu anda neyi serbest bırakmaya ihtiyacı var? İlk kartlarımızı seçelim. Şu gelecek. Sorun ruhunuza. Şu anda neyi bırakmaya ihtiyacın var diyeyim. Birinci deste sahipleri. İkinci deste sahipleri. Evet bakalım. Şöyle yapacağım. Bu kadarla kalmayacak kartlar, dediğim gibi açılım esnasında derinleşeceğiz ama şimdilik bu sadece karar vermek isteyenler için, hem çünkü bazılarınız objeyle bazılarınız kartla seçiyor. Kolay olsun. Maksadımız bu. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın verin. Kendi ruhunuzla, yüksek benliğinize sorun. Deyin ki benim şu anda neyi serbest bırakmam gerekiyor? Hafifleyebilmek için, hayatıma çok daha güzel enerjileri çekebilmek için neyi bırakmalıyım? Nasıl hafiflemeliyim? Sorun kendinize. Sonra gözlerinizi açın ve bakın hangi deste sizi çağırıyor. Durdurabilirsiniz videoyu. Ben size yakın bir çekimden görüntüsünü de koyacağım. Belki objeleri görmek istersiniz. Sonrasında açılıma geçeceğim arkadaşlar. Aşağıda hem açıklama kutusunda hem de yorumlarda detaylı şekilde bu zaman damgalarını bulabilirsiniz.
Merhabalar, birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi burayı en son açacağız, tamam mı? Bu son sorumuz gibi düşünün burayı. Dördüncü sorumuz vardı ya, bunu serbest bırakırsanız hayatınıza ne yakacak? Dördüncü sorumuzun cevabı ilk aldığımız kartlarda. Şimdi biz tarot destemizle ve yine bir oracle destemizle diğer sorularınızı bir hazırlayalım. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Şu anda sizi, ruhunuzu, benliğinizi en çok yoran enerji nedir? Şu anda sizi, ruhunuzu, benliğinizi en çok yoran enerji nedir? Şu anda sizi, ruhunuzu, benliğinizi en çok yoran enerji nedir? Evet. Sürekli kimden özür diliyorsunuz ve neden özür diliyorsunuz? Neden hayatınızın iplerini birilerine veriyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Bakın. The Puppeteer, yani kukla ustası. Bir kuklacı iki kişiyi elinde çok güzel böyle oynatıyor. Buradaki kartımız da değnek ikilisi, asa ikilisi arkadaşlar. Açıklamalar, özürler demiş burada kukla kartı bize. Sürekli demek ki biz birilerinden dilemememiz gereken özürleri diliyoruz. Belki sürekli kararsızlığa düşüyoruz. Ve hayatımızın iplerini başkalarının ellerine belki de teslim ediyoruz. Kaldı ki normalde asa ikilisi güzel bir karttır bizim için. Değnek ikilisi, asa ikilisi. Ama şimdi biz burada bir problemi arıyoruz, değil mi? Bizi yoran bir enerji olarak arıyoruz, anlamaya çalışıyoruz bunu. O halde bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Önümüzdeki seçeneklerin, kararların ikileme dönüşmesi aslında. Bize tereddüt getirmesi, belki işte ne olacak, nasıl olacak, bunu çok fazla düşünüyor hale gelmemiz. Ki yanındaki kukla ya da kuklacı kartı ile birlikte her şey üzerinde belki acaba biz kontrolümüz olduğunu mu düşünüyoruz? Bu ne demek? Eğer ben aldığım her kararın, seçtiğim her yolun, vardığım her eylemin mutlaka sonuçları olduğunu, tamam, bunu bilebilirim, bu ayrı bir şey, ama her şeyi kontrol edebilirim. Asla hata yapmadan hayatıma devam edebilirim. Bu yanılgıya düşüyorsam, yani işte her şey üzerinde bu yüzden ya kontrolüm var, kontrol edebilirim, başıma kötü bir şey gelmesini engelleyebilirim gibi bir zanla kapılıyorsam bu yanlış. Çünkü bu bir tanrı kompleksine girer. Allah korusun. İyi bir şey değildir. Evet, irademizle yapabileceğimiz seçimler mutlaka var. Ama hayattaki her şey bizimle ilgili değil. Biz neyi seçersek seçelim. Bazen evet, bir şeylerin yanlış olması gerekiyorsa, hata olması gerekiyorsa olur. Bazen de ne yaparsak yapalım şanslıyızdır belki o konuda. Ne olursa olsun korunacağızdır. Şans bizden yana yol alacaktır ve bir şeyler gayet iyi de gidebilir. O yüzden ben eğer burada sürekli ya işte kontrol etmeliyim ya da mesela bir karar alacağım, bir şeyi uygulamaya geçireceğim, ya işte ay doğru zaman mı acaba, şimdi mi yapmalıyım, şimdi yapmazsam ay nasıl olacak, sürekli doğru zamanlamayı, sürekli doğru anı beklemeye koyulursam hiçbir şey yapamam. Çünkü değnek ikilisi yine aslında çok güzel bir potansiyeli anlatıyor. Çok böyle güzel bir enerjiyi anlatıyor. Ama bence dediğim gibi bu enerji tam olarak kullanılamıyor. Tam olarak açığa çıkarılamıyor. Haliyle biz aslında ne kadar böyle büyük bir potansiyelimiz olursa olsun belki çok böyle mükemmelliyetçiliğe giriyoruz. Çok fazla mükemmelliyetçilik çalışıyoruz. Çok fazla belki eleştirel yaklaşıyoruz kendimize. Ve aslında çok basit belki yapabileceğimiz bir şey bile yapamıyoruz. Paralize oluyoruz. Amboli oluyoruz. Olduğumuz yerde kalıyoruz ve sayıyoruz belki de. O yüzden demek ki bize şu anda en çok aslında ne yoruyor? Seçeneklerin, ihtimallerin varlığı. Seçeneklerin ve ihtimallerin varlığı bize yaramıyor. Bize iyi gelmiyor. Aksine bizim için bir şeyleri, hayatı belki de maalesef ki zorlaştırıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi attığım her adımın mükemmel olmasını bekliyorum. Diyorum ki ay şöyle bir hata yaparsam her şey mahvolur. Herkesin hayatı belki de bana bağlı zannediyorum.
çevremin, işte arkadaşlarımın, ailemin, sevdiklerimin, aman diyorum her şeyi ben doğru yapmalıyım. İnsan ilişkilerinde belki de aman diyorum en doğru adımları atmalıyım ki beni sevsinler, bana iyi yaklaşsınlar. Ya ben evet insanlara iyi davranmalıyım, güzel iletişim kurmalıyım. Ama insanların da beni sevesi yoksa sevmeyeceklerdir. Ya da zaten orada bir sorun yaşanacaksa yaşanacaktır zaten. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız, evet. Ama yapmalıyız, harekete geçmeliyiz artık. Demek ki biz burada yeterince o harekete geçemiyoruz. Düşünceler, potansiyeller böyle bir köşede hep duruyor ama biz bir türlü orada özgürleşemiyoruz ve özgürleşemedikçe de zaten kendi kendimizi burada dediğim gibi bence sabote ediyoruz. Diğer taraftan başka insanların yine burada etkilerini çok fazla taşıyor olabiliriz. Bilerek ya da bilmeyerek insanların bizi yönlendirmesine, çok fazla yönlendirmesine sebep veriyor olabiliriz, yol açıyor olabiliriz. Hayatımızı çok fazla kişiye ya da duruma danışıyor olabiliriz. Mesela ben hep ne diyorum, özellikle bireysel danışmanlık alanlar bunu çok iyi biliyorlar. Her soruyu soramazsınız arkadaşlar. Soramayacağınız için değil, sormayın. Her şeyi sormayın, her şeyi bilmeyin. Atacağınız her adımı tarota soramazsınız, ne bileyim astrolojiye soramazsınız ya da işte bir arkadaşınıza soramazsınız. Kararlarınızı kendi başınıza, mantığınızla, duygularınızla, sezgilerinizle artık her nasılsa kendiniz almanız ve sorumluluğunu da taşımanız gerekir. Ama sürekli biz başkalarına sorarsak, sürekli bir konuyu 40 farklı yere, kişiye danışırsak o zaman işte gitgide aslında neden biliyor musunuz bu? Eylemlerimizin sorumluluğunu almak istemeyişimizden kaynaklanır. Özgürlük çünkü biraz pahalı bir şey. Özgür iradenin getirdiği bazı faturalar var ve dediğim gibi bunları almamak için insanlara çok böyle danışabiliriz. Tavsiye isteyebiliriz sürekli. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Başkalarının etkilerine kendimizi biraz artık kapatmamız ve kendi yönümüzü, kendi yolumuzu bence bulmamız gerekiyor. Yani kimsenin bizim üstümüzde öyle kontrol gücü falan yok yani. Ne bileyim annem bunu söyledi, babam bunu söyledi, eşim şunu söyledi. İşte arkadaşım böyle dedi. Ya bu insanlar bunu diyebilirler. Hani vardır ya bir laf. Ya kimsenin ağzı maalesef torba değil. Büzemezsiniz. Bunu çok isteyebilirsiniz bazen ama hayır, hayat öyle bir yer değil. İnsanlar daima konuşacaklar zaten. Onlara rağmen bir şeyler yapıp yapmamak da sana kalmış. Senin ne kadar karakterini, iradeni güçlü inşa edebilmenle ya da edememenle alakalı. O yüzden de kendi potansiyelinizi ya da kendi yapmak istediğiniz şeyleri, kendi vizyonlarınızı başkalarının size yap ya da yapma demesiyle kısıtlamayın diyor. Bu sizi kısıtlıyor çünkü şu anda. Belki sürekli birinden bekliyorsunuz o şeyin olmasını. Bir hevesiniz var, bir planınız var. Ne bileyim belki çok basit örnek hepimizin yaşadığı, hangimiz yaşamadık yani. Artık 20'li yaşlarını geçip de diyeceğim ama 30 yaşındayım, çaktırmayın. Üniversite tercihi en basit bizim ülkenin klasik şeyidir yani meslek seçimi. Annen başka bir şey der, baban başka bir şey der, sen en iyisini de yapsan. Onların istediğini yapmadın ya sen iyi olamazsın. Ama işte sürekli annem bunu okumamı istiyor, babam bunu okumamı istiyor. Ya işte çevremdeki falanca teyze şunu söyledi. Bunlara girersen ne zaman kendi hayatını yaşayacaksın sen? Ne zaman kendi kararlarını alacaksın? Ne zaman kendi sorumluluklarını alacaksın? Şimdi de işte diyoruz ki mesela ben şunu yapacaktım ama işte ailem izin vermedi. Şimdi karşı çıkabileceğin durumlar var. Kendin olabileceğin durumlar var. Evet insan daha belki 20'lerine gelmeden bunu çok fazla yapamaz. Ama artık 30 yaşını geçen, 40 yaşını geçen insanlarda bu olmamalı mesela. Bu olmamalı. Birey olabilmeliyiz değil mi? Haliyle kimse artık burada bu kadar etkisinde kaldığınız o ipleri birazcık gevşetin mi diyeyim. Kesin diyemem çünkü. Biraz o iplerin sizi daraltmaması gerekiyor. Yani bu ipler burada darlıyormuş sizi. Peki bu yükün kökeni nereden geliyor? Adalet kartı. Çok enteresan bir hal almaya başladı açılım. Her şeyi doğru yapma, her şeyi mükemmel yapma, her şeyi iyi yapma.
Çok yani doğruluğa, dürüstlüğe, ahlaka, etik kurallara çok belli ki önem veriyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama her şeyi doğru yapma çabası bazen gerekeni yapmanıza mani oluyor gibi. En doğru olanı yapmalıyım. Her şeyi mükemmel yapmalıyım. Her şeyi mükemmel yapamazsam işte hata yaparım. Hata yaparsam başkalarını da kötü etkilerim. Ya kimse üstünde bu kadar etkiniz olmayacak. Hayır, korkmayın yani. Kendimizi değil mi bu kadar daha önemli zannetmemeliyiz. Kendimden sorumluyum çünkü. Ve doğrudan iletişime, kontağa girdiğim insanlardan sorumluyum. Ama belli ki altta çok büyük bir gerçekten adaletle ilgili bir kavram var. Adaletsizlik, haksızlık, belki suçluluk duygusu. Yani belki işte klasik hepimizin çocukluk travmasıdır. İşte Ömer Seyfettin'in kaşığı. Çocuğun yaptığı bir şey yüzünden, söylediği bir yalan yüzünden değil mi? Hikayenin sonunda kardeşi ölüyor. Belki işte bu derece değil belki ama çocukken bir şey yaptınız mesela. Bir şey yaptınız. Kırılmaması gereken bir şeyi kırdınız. Bir konuda yalan söylediniz. Ve bu birini belki etkiledi. Belki sizin yüzünüzden işte başkasına kızdılar. Arkadaşınıza kızdılar. Kardeşinize kızdılar. Ya da birini belki gerçekten böyle minik böyle zor bir duruma düşürdünüz. Ya da belki doğrudan siz adaletsizliğe maruz kaldınız ve dediniz ki her şey bu hayatta doğru yapılmalı. Adalet yoksa işte neden yaşıyoruz? Ya dediğim gibi çok güçlü bir adalet duygunuz var. Çok güçlü bir etik duygunuz var ve bu çok güzel bir şey. Ama her şeyi kontrol edemeyiz. Bunu kabul edeceğiz arkadaşlar. Her şeyi kontrol edemeyiz. Kendimize karşı gitgide çünkü sertleşmişiz. Gitgide her şeyi ölçeyim, her şeyi tartayım derken yani ne kadar uygun zaten asa ikilisiyle adalet birbirine. Her şeyi ölçeyim, her şeyi tartayım derken bir çıkmazın içine girmişiz gibi görünüyor. Yani aslında kökeni dediğim gibi çok güçlü bir adalet duygusu. Ama sanki onun da işte yanında eklenerek gelen bir suçluluk duygusu. İnsanlara, birilerine, bir şeylere karşı işte belki de. O yüzden de ne yapacağız? Kendimizin her şeyin böyle hakimi olmadığı gerçeğini kabul edeceğiz. Kabul etmemiz gerekiyor en azından. Devam edelim. Zaten hani bütün kartlar farkındaysanız dediğim gibi birbirle iletişim içinde. Kompozisyon gibi oluyor genelde benim bu tarz daha işte ruhsal, dönüşümsel açılımlarım. Ne demiştim? Sürekli birilerinden özür dilemek, sürekli birilerine açıklamalar yapmak. Yani belki gerçekten özür dilenecek bir şey bile yok ortada ama aman birinin hakkını yemeyeyim, aman birine yanlış bir şey söylemeyeyim, ay aman ben kimseyi kırmayayım, aman kimsenin işte vaktini boşuna almayayım derken sürekli özür, sürekli özür, sürekli özür. Sürekli kendini açıklama. Bu bir yerden sonra gerçekten çok şey durmayabiliyor. Onu söyleyeyim. Günlük hayatta. Bilmiyorum hiç yaşadınız mı ama İnsan bazen gerçekten karşısında hani insanları daha güçlü, özgüvenli görmek istiyor. Ya ben üzülüyorum mesela. Birisi benden sürekli özür dileyince ben üzülüyorum gerçekten. Benim de karakterimin bir kısmında bu var. Hani yolda biri bana çarpınca çok istemsiz bir şekilde pardon diyorum. Halbuki o bana gelip çarpmış. Ama yoldayım ya. Geri çekilmeliydim. Benim de suçum olabilir. Düşüncesi belki bilmiyorum. Mesela ben de pardon derim. Ama karşımdaki yüzüme bile bakmaz, çeker gider. Hak etmiyorlar demek ki insanlar o zaman bunu. O yüzden ne yapacağız? Yani haddinden fazla özür, haddinden fazla kendimize anlatmak, açıklamak. Bazen vardır ya bir durum yaşanır. Dersin ki ya ben o insanla şunu şöyle şöyle konuşsam, derdimi anlatsam, paragraf paragraf işte mesaj atsam beni anlar. Hayır, anlamayacak ki eminim bunu yaşamışsınızdır. Anlamıyor karşınızdaki insan onu. Ve siz orada kocaman bir görüldüyle baş başa kalıyorsunuz. Bu söylediğim sadece aklınıza böyle hani işte eski sevgililer falan gibi gelmesin. Ya bilmiyorum iş hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde bence yaşamışsınızdır. Bu yaşanıyor çünkü. En seni anlayacağını zannettiğin insan anlamayabiliyor. Ve bu dediğim gibi sizi aslında aşan bir durum oluyor. Çünkü onun da kendi dünyası var. Biz her insanı kontrol edemeyiz. Her insanın düşüncesini kontrol edemeyiz maalesef. Peki
Köken bu. Yani çok güçlü bir adalet duygusu. Ve yanında bir suçluluk duygusu. Her şeyden kendimizi sorumlu tutma. Yani belki yolda yürüyorsunuz. Yani birinin böyle üzgün gördüğünüzde bile kendi içinizde belki onun acısını hissediyorsunuz yani. Ama bu yük oluyor işte. Peki siz buna neden tutunuyorsunuz? Siz buna neden tutunuyorsunuz? Ölüm kartı. Ölüm kartından değil mi? Bahsetmiştim daha bu açılımın girişinde. Demek ki o yüzden şöyle bir yerden geliyor. Soru şu. Buna neden tutunuyoruz? Çünkü tutunmak istiyor. Çünkü bırakamıyoruz. Çünkü bitiremiyoruz. Kurtulamıyoruz o şeyden. Ve bu biraz kendimize vicdani olarak biçtiğimiz bir rol olabilir. Eski bir şeye tutunuyoruz çünkü orada. Eski bir şeye. Belki böyle dedim ya, çocukken yaşadığımız bir olay, belki çok gerçekten mazisi olan bir hikaye. Bizim için önemli olan. Bildiğimiz acılar, aşina olduğumuz acılar. Niye? Çünkü güvenli de görünüyor bizde bir yerde. Çünkü hayatım boyunca ben böyle yaşadım. Bundan sonra böyle yaşarım diyoruz. Dönüştürmek istemiyoruz. Çünkü dönüşüm sancılıdır. Kolay değildir. Haliyle de buna cesaret etmek de gerçekten zordur yani. Öyle yap geçsin demekle olacak gibi değildir. Haliyle istiyoruz ki her şeyi doğru yapalım. İşte geçmişte belki birilerini üzdüysek işte yeniden üzmeyelim. Ya da geçmişte ben bir şeyleri doğru yapmadığım için insanlar beni üzdüyse, eleştirdiyse, yargıladıysa, canımı yaktıysa bir daha yapamasınlar. Ben her şeyi o kadar iyi, o kadar mükemmel yapayım ki kimse de geçip bana bir şey diyemesin. Çok anlaşılabilir, dediğim gibi çok anlaşılabilir. Hepimizin diyorum ya, hayatının hikayesi, ama şu an siz bunu daha yoğun yaşıyorsunuz. Öyle bir durum var ve bu ama size yük oluyor. Gerçekten bırakmanız gerekiyor bunu. Bu da öyle ha deyince tabii ki olacak bir şey değil maalesef. Yani bu konuda gerekli işte desteği almak, terapi eğer ki ulaşılabiliyorsa, eğer ki buna bir şekilde maddi imkan sağlayabiliyorsanız, gerçekten en hani ilk adımında belki gerçekten psikolojik destek alabilmek, terapi alabilmek. Bunu dönüştürebilmek için. Çünkü burada hani bir düşünce kalıbını da yıkmak var. Oradaki olayın kökenine inip. Haliyle mevzu çok çok eskilerde. Çok çok eskilerde. Uzun süredir var zaten. Uzun süredir de zorluyor aslında sizi. Ama bırakmak zor burada. Bırakmak gerçekten zor. Hiç kolay değil. Yani demiştim ya, ölüm kartı akrep etkili bir kart. Haliyle bir konuya tutununca kolay kolay bırakamıyor zaten oradaki konuyu. Ve dediğim gibi bence ama asıl mesele, gafil avlanmaktan korkuyorsunuz. Olur da bir hata yaparsam, olur da elimden gelenin en iyisini yapmazsam başıma bir şey gelir. Belki işte suçlu olurum. Belki bana kızarlar, bana bağırırlar. İşte işten atılırım. İşte sevgilim beni terk eder. Annem babam beni sevmez. Arkadaşlarım beni yalnız bırakır. Örneklerimiz artırılabilir. Bazı şeyleri demek ki kaybetmekten de korkuyorsunuz burada. Daha farklı davrandığınızda, belki kendi doğrunuzu da artık dile getirmeye başladığınızda, birilerini, bir şeyleri de kaybetmekten korkmak. Ama dediğim gibi ben en çok da hata yapıp insanlar tarafından yargılanmaktan korktuğunuzu düşünüyorum. Peki. Son sorumuz, ki burayı da açacağız şimdi. Bunu serbest bırakabilirseniz hayatınıza hangi enerjiler akacak? Ne akacak? Ya çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Çok da mutlu etti beni. Yıldız kartı geldi. Yani gelebilecek en güzel kartlardan biri yani gerçekten. Şimdi gel bakalım. Açalım. Productivity, üretkenlik, verimlilik,
de diyebiliriz ama daha çok burada üretkenlik ve çok tatlı bir bal kabağımız var. Yengeç burcunun simgesini görüyoruz. 8 rakamını almışız. Bu arada hani bu böyle burç vereceğim bir açılım değil. Ama bu burçların simgelediği evlerinize, o burçlarınızda hani kendi haritalarınızda ne oturmuş ona belki bakmak isterseniz diye söyleyeyim ama dediğim gibi tekrar bu burçsunuz anlamına gelmiyor. O yüzden yorumlarda ben o burç değilim demeyin. Zaten amacımız o değil. Koç, tamam mı? Koçu görüyoruz. Teraziyi görüyoruz, akrebi görüyoruz, kovayı görüyoruz ve şurada da yengeci görüyoruz. Belki dediğim gibi bu burçların olduğu noktalara bakabilirsiniz haritalarınızda. Şöyle yapalım. Çok güzel bir deste değil mi? Bakın. Çok güzel bir deste. Change your perspective. Change your perspective. Bakış açını değiştir diyor. Biraz tarottaki asılan adama da benziyor aslında. Balık etkisini de o yüzden göz önünde belki bulundurabiliriz. Bakış açını değiştir. Bakın bir simetri var burada. Aynı imaj iki tarafta da görünüyor. Şöyle yapalım. Şimdi hikaye çok güzel bütünlendi. Gerçekten çok güzel bir kompozisyonumuz oldu. Şöyle bir yerden geliyor arkadaşlar. Yıldız kartı bir kere zaten bizim için ilahi korunma, evrensel destek, tarotun koruyucu kartlarından biri. Ne olursa olsun eğer biz gerçekten kendimiz olabilme cesaretini gösterebilirsek, hayatımızın sorumluluğunu gerçekten alabilirsek ama aşırı böyle kontrole, takıntıya kaçmadan. Bize diyor ki öncelikle aslında dilediğiniz şeylerin olması, hayattaki dileklerinizin olması, istediğiniz noktalara gelebilmeniz, istediğiniz arzulara, istediğiniz hedeflere kavuşabilmeniz aslında. Gerçekten de dileklerin olması, duaların kabul edilmesi kartı mıdır? Evet. Ama daha geniş bir açıdan düşünün, olur mu? Kendinizi sadece hani şu anki böyle birkaç böyle belli dilekle sınırlamayın. Hani aklımda şu konu var, şu konum olacak gibi düşünmeyin. Daha geniş bir yerden düşünün. Genel olarak hayata dair isteklerinizin olması. Daha genel şeyler. Ne demek bu? X konuda işte misal veriyorum X yerde işe girmek gibi düşünmeyin bunu. Başarılı olmak, güzel bir işte çalışmak ya da falanca ile sevgili olmak gibi değil de gerçekten evet ya hak ettiğim gibi güzel bir aşk ilişkisinin içinde, güzel bir evlilikte kendimi bulmak. Bunun gibi daha ne? Genel bir yerden düşünün. Bu olacak. Bu olacak. Arınacaksınız her şeyden önce. Yıldız kartı yine çok güzel bir arınma kartıdır. Tarotta sıralama olarak kule kartından sonra gelir. Kulede hani bir şeyler alt üst olur ya, tefe taklık olur ya. Yıldızda her şey aslında çok güzel arınır. Uğruna gecelerce belki ağladığımız, sessiz sessiz, bedeller ödediğimiz, Allah'ım ne olur şu konu olsun, Allah'ım ne olur şu şeyi bana nasip et dediğimiz şeyler olur Allah'ın izniyle. Öyle söyleyeyim ya. Bunu simgeler yani kart bizim için. Diğer taraftan şurada çok güzel bir productivity kartımız var ki şurayla çok güzel bağlanmadı mı? Ne demiştik? Belki evet ihtimaller var, potansiyeller var ama biz onu harekete geçiremiyoruz. Gerçekliğe dönüştüremiyoruz. Ne oluyor? Kendi potansiyelimizi ziyan ediyoruz aslında. Ve istediğimiz kadar iyi bir potansiyelimiz olsun. Biz onu eyleme dökmedikten sonra açıkçası maalesef ki pek bir önemi kalmıyor. Şöyle yapalım. Pek bir önemi kalmıyor. Hani klasik vardır ya belki gerçekten dünyadaki en iyi böyle keman sanatçısı olacaksın ama hayatın boyunca eline keman almamışsın. Ne oldu? Ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü sen keman çalmadın. Keman çalamamayı, keman çalarken başarısız olmayı da mesela göze almadın. O yüzden aslında ne olacak? Siz bunu yapabilirseniz gerçekten harekete geçebileceksiniz. Üretken olabileceksiniz. İstediğiniz şeyleri yapma enerjisini, azmini bulabileceksiniz. Verimli bir insan olabileceksiniz.
Ve hani dedim ya, seçeneklerin bolluğu başımızı döndürebilir. O yüzden de paralize oluruz bazen. Hiçbir şey yapamayız. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Mesela benim yaşadığım şeylerden biri. O videoyu mu çeksem, bu videoyu mu çeksem, şu konuyu mu yapsam, bunu mu yapsam? O kadar seçenek var ki günün sonunda düşünmekten artık başım ağrıyor. Açılım hazırlıyorum. Bir türlü kamera karşısına geçip o açılımı üretemiyorum mesela. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hale çok daha aktif, çok daha verimli, çok daha gerçekten hani ihtimallere boğulmadan gerçekten yapabileceğiniz şeylerin içerisinde onları yaparken bulacaksınız kendinizi. Haliyle çok güzel bir üretkenlik enerjisi akacak. Diğer taraftan burada hani şu desteği daha çok bir taraftan bir tavsiye gibi de alın, olur mu? Biraz tavsiye teması da var çünkü bu destemizin. Hayata dair genel anlamda da bakış açımız değişecek. Hem bu yolda bakış açımızı değiştirmeliyiz, evet, ama hem de bunu yaparsak zaten bakış açımız da değişecek. Yine bir evet. Ve ne olacak? Şu ana kadar yaşadığımız şeylere de biz başka bir gözle bakabileceğiz. Belki kendimizi böyle kurban zannettiğimiz, mağdur zannettiğimiz durumlarda, yok ya bir dakika, ben mağdur değilmişim, kurban değilmişim. Allah beni bundan korumuş. Allah beni şuradan uzak tutmuş. Bunu anlamaya başlayacağız. Ki bu çok güzel bir aydınlanma. Böyle olunca her şeyde çok daha güzel, kolay kabul ediyorsunuz ve hayatınıza kaldığınız yerden tıkır 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 devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftan şu da olacak bence, bakın. Daha derin bir şekilde görme, daha böyle geniş ufukları görme. Bakın burada gündüzü, güneşi görüyoruz. Burada bakın geceyi görüyoruz. Bir olayın, belki şu ana kadar işte yaşadığımız olayların, başımıza gelen işte kötü durumların, başarısızlıkların, yenilgilerin diğer yönlerini de yine göreceğiz. Ve daha gerçekten belki de bir şeylere kabulde olacağız. Daha belki gerçekten bir şeyler bizim için değişecek, dönüşecek. Biz orada daha rahat bir şekilde yolumuzu çizebiliyor olacağız. Haliyle yani çok tatlı, çok güzel bir açılım oldu. Evet, biraz sert yönleri var ama benim ruhsal açılımlarım birazcık serttir. Yapacak bir şey yok. Pohpohlama açılımı değil yani bunlar. Gerçekleri söyleyeceğiz, değil mi? Size yardımcı olması amaçlanıyor ve birazcık da bu, ne derler ona, balın tadı da birazcık acı olabilir bu noktada, ama bu şifasız olduğu anlamına gelmiyor. Haliyle ne yapacağız? Bırakacağız iplerimizi ya tamamen elimize alacağız ya da biraz en azından gevşeteceğiz. Olaylara başka açılardan bakabiliyor olacağız. Hayatımıza daha derin bir bakış açısı getirebiliyor olacağız. Ve böylelikle aslında çok daha üretken, çok daha başarılı. Belki gerçekten özellikle de bakın, hayallerinizin zirvesini yaşamak. Bilhassa yıldızı aldığımızda biz yaptığımız kariyerde, bu bir hobi de olabilir tabii ki. Orada top noktalara gelebilmek. Özellikle bakın sosyal medyada iş yapanlar, ki artık yani %80, %90, yani farklı bir iş yapsan da sosyal medyaya bir şekilde çünkü bağlanıyorsun. Diyetisyensin ama sosyal medyada da bir şekilde kendini mesela duyurmak zorundasın. Yani bunun gibi düşünebilirsiniz. Sosyal medyada da mesela kendini duyurmaya çalışanlar için de yıldızın ben çok böyle ün getirme özelliği olduğunu gözlemledim. Çünkü işte o gecenin karanlığında dikkatleri üzerine çekiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bilgelik teması da vardır yıldız kartında. Şu kartla da birlikte gerçekten bilgelik kazanmak, daha bilge bir insan olabilmek, ama hani şey demeyeyim bana, kuru kuru bilgelik ne işime yarayacak? Hayır, kuru kuru işte bilgelik olmayacak o. O bilgelikle bir şeyleri ortaya koyabileceksiniz. Maddi manevi aslında hayatınız daha zengin, daha tatlı, daha verimli, daha güzel olmaya başlayacak. Ve siz kendinizi yargılamadan artık gerçekten düşüncelerinizi eyleme geçirebildiğiniz süreçlere geliyor olacaksınız arkadaşlar. Gördüğüm rakamlardan ve sayılardan da bahsedeyim, yani numaralardan. 2, burada 8 olarak görüyorsunuz ama aslında adalet çoğu destede 11'dir. Benim de alışkın olduğum odur. 8 ya da 11 gibi düşünün. Burada da 8'imiz var. 13 ve tabii ki 17 olarak görüyoruz. 17, 1, 7 yine bize 8'e götürüyor. Tarot'taki güç kartını da aklıma getiriyor. Yine aslında güçlenmek, cesaret bulmak, kendi o gücümüzü gösterebilmek, nefsimizi yenebilmek, içimizdeki o dürtüyü verimli bir şekilde hayata geçirebilmek konularında yine aslında güzel, şanslı bir durum. Böyle bir açılımdı. Dilerim ki, nasıl diyeyim, keyifli zaman geçirmişsinizdir. Belki bazı cevaplar da bulmuşsunuzdur. Tabii ki bunlar herhangi bir şekilde
başka durumların size vereceği tavsiyelerin yerine geçmez. Gerekli durumlarda, gereken yerlerden, uzmanlardan yardım almayı unutmayın. Bireysel danışmanlıklar için açıklama kutusunu kontrol edebilir, mail gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yine istediğiniz açılım çeşitlerini yazabilirsiniz. Size biraz dokunduysa belki kendi yakınlarınızla, sevdiklerinizle de videoyu paylaşabilirsiniz. Hangi desteği seçtiğinizi söylemeden ki onlar da kendi destelerini seçebilsinler. Daha başka videolarda görüşmek üzere umarım ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar. İkinci desteği, yani bu tatlı filimizi seçen arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı karıştırıp sorularımızı sormaya başlayalım. Bakalım. Rahatlayın. Gözlerinizi kapatın. Derin nefesler alıp verin. Kendinizi serbest bırakın. Sevgili ikinci deste, şu anda ruhunuzu, sizi, benliğinizi en çok yoran enerji nedir? Şu anda sizi, ruhunuzu, benliğinizi en çok yoran enerji nedir? Tılsım ikilisi. Aynı anda birden fazla şeyle mi uğraşıyorsunuz acaba diye düşündürdü ilk bakışta en azından. Şimdi bir de Oracle destesinden kart alacağız bu soruda. Şu anda sizi en çok yoran enerji nedir? The Alchemist. Balance, tamam, anlam kazandı. Denge arkadaşlar. Denge, buluş ve yıkımdan bahsediyor kart bize. Şimdi tılsım ikilisinde de zaten bir dengeyi sağlamaya çalışmak vardır. Haliyle hani şey gibi, sanki her durumda, her ortamda belki böyle çözüm üreten, arabulucu olan, belki herkes arasında dengeyi gözeten kişi olmak, belki hayatınızdaki birden fazla konu üzerinde aynı dengeyi bulabilmeye çalışmak, aynı anda birden fazla şey yetişebilmeye çalışmak, belki aynı anda birden fazla kimlikle yaşamak. İşte iyi bir arkadaş, iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir evlat, ne bileyim işte ne mesleği yapıyorsanız orada iyi bir işte çalışan vesaire vesaire gibi düşünebiliriz. Haliyle ben şunu anlıyorum. Sizi yoran şeyler gerçekten sizi yoran şeyler. Yani çok belki gerçekten mistik alanlarda aramaya bile gerek yok. Birden fazla sorumluluğun arasında sürekli ayakta kalmaya çalışmak, dengeyi bulmaya çalışmak. Belki işte aynı anda hem çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Ay, benim eşim bu desteği mi seçti? Acaba? Çünkü mutlaka o da seçecek. Acaba bir düşündürdü. Yani gerçekten çok yani gülüyorum ama bu acı bir gülüş arkadaşlar. Çünkü aynısını yaşıyorum, aynısını yaşıyoruz. Çevremdeki herkes neredeyse aynısını yaşıyor. Daha geçen gün ben bir arkadaşıma bununla ilgili hatta şey demişim. Yani çevremde artık 30'unu geçip de eskiden biz çocukken, yani ben 95'liyim. Biz çocukken ne bileyim böyle 30 yaşını geçen insanlar değil mi, daha belirli düzenleri olurdu. İşte mesleği neyse onu yapardı, evi olurdu, arabası olurdu, çocukları olurdu. Stabildi hayatı. İşte her sene tatiline gider gelirdi. Şu an bakıyorum, ben dahil çevremde böyle 30'unu geçip çabalamayan, hala birden fazla şeye koşturmayan kimse yok. Böyle bir nesil olduk, böyle bir kuşak olduk. Yani o yüzden dediğim gibi bu çok acı bir gülüş. Çok anlayan, çok ya her gün buna şahit olan bir gülüş. Dediğim gibi yani hem kendim bu durumdayım, hem çevrem bu durumda. Demek ki benim bu desteği seçen arkadaşlarım da bu durumda. Yanımda olsanız da sarılsam size. Çünkü bu çok zor. Çok zor bir şey. İnsanı gerçekten yoran, tüketen bir şey. Yani belki gerçekten günde 3-4 saat uykuyla yaşıyorsunuz. Biliyorum nasıl bir his olduğunu. Günde 3-4 saat uykuyla yaşa, sabah kalk, farklı bir iş yap. Evle belki ilgilen, sonra git diğer işini yap, sonra aynı anda işte ne bileyim işte yüksek lisansa devam et, işte doktoraya hazırlık yap, makaleni yetiştir.
Ama git işte diğer taraftan para kazanman lazım, başka işler yapman lazım. Bir yandan işte hayatta o farklı dedim ya kimliklerle, etiketlerle sorumluluklarım var. Eşsen sorumluluğun var, işte bir evlatsan sorumluluğun var, işte bir aile üyen hastalanıyor, onun peşinde hastaneye gidiyorsun, şehir değiştiriyorsun ya da işte annesin ya da babasın, çocukların var, onlarla ilgileniyorsun, arkadaşın var, bir derdi var, seni arıyor, arkadaşınla konuşman lazım derken tükeniyorsunuz. O hızı hissettiniz değil mi? O volüm arttırarak getirdiğim o hızı, o şeyi anladınız değil mi ne demek istediğimi? Her şeyin üst üste gelmesi ve bu da sizdekilerin şikayeti şu olabilir gerçekten. Bir günün 24 saat olması bana yetmiyor. Belki bir gün 48 saat olsa ya o zaman biraz olsun yetebilir. Biraz olsun uykumda uyuyabilirim. İşlerimi de yetiştirebilirim. İşte biraz kitabımı okurum, filmimi izlerim, spora da giderim. Para da kazanırım, yemeğimi de yaparım. Gidiyor. Liste uzuyor gidiyor arkadaşlar. Ay yani diyorum ya sizinki sadece gerçekten çok böyle mistik bir yorgunluk değil. Hayat yormuş. Hayatın sorumlulukları yormuş aslında. Çok da yeteneklisiniz belli ki. Yani alkemist bir simyacı bana doğrudan zaten tarot destesindeki o bizim meşhur büyücü eşittir sihirbaz. Artık ne derseniz kendisi bir simyacıdır aslında. 4 elementi de birbirine dönüştürebilir. Çok yeteneklidir. Haliyle sanki şey var burada yani büyük güç, büyük sorumluluk getiriyor. Çok yetenekli olmanın getirdiği bir sıkıntı. Belki çok yönlü olmanın da getirdiği bir sıkıntı. Aynı anda işte belki birden fazla dili öğrenmek istiyorsunuz. Birden fazla şeye koşturmak istiyorsunuz. O kursa gidiyorsunuz, bu kursa gidiyorsunuz. Ya biraz hobim olsun diyorsunuz. Derken dediğim gibi bir günün 24 saat oluşu size yetmiyor. Ve belli ki ruhunuz artık biraz daha dengeli, biraz daha stabil, biraz daha belirsizliklerden uzak, birazcık daha sakin bir durum istiyor. Çünkü yani ben de diyorum ki burada niye biz distraction alıyoruz böyle güçlü, böyle yetenekli bir kartta? Tabii ki fazla kendimizi burada yoruyorsak, fazla işe koşuyorsak yorulacağız, yıpranacağız. Sağlığımıza demek ki bizim dikkat etmemiz lazım bu arada. Bu destedeki arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin gerçekten. Kendinizi ihmal etmeyin. Vitaminler, takviyeler, doktorlarınıza gidin, tahlillerinizi yaptırın. Bu destenin yani bence dediğim gibi böyle güzel bir check-up'a falan ihtiyacı var. Çünkü çok yorulmuş, bedeni yorgun düşmüş. Sağlığını bile ihmal ediyor olabilir bu yüzden. Belki yani gün içinde yemek yemeyi unutuyorsunuz. Belki de tek öğün besleniyorsunuz. O yüzden şöyle de bir durum var. Yanında büyücü diyorum. Simyacı olduğu için sizi bu yoran şey aynı zamanda bence bir dönüşüm potansiyeli de taşıyor. Yoran durum yanında o dönüşümü de getiriyor. Ve evet ya bakın böyle sembolleri tekrar böyle yeni fark ediyorum. İşte şurada kemikler var. Şurada işte palamut böyle fındıklar. Şurada böyle tüyden bir hokka görüyoruz. Şurada işte taşlar var, kristaller var. Şurada işte deniz kabukları var. Diyorum ya hayatın çok yönlü oluşu. Çok şey yapmak istiyorsunuz. Belki çok şeyde başarılı olmak istiyorsunuz. Haklı olarak, insan olarak. Ama dediğim gibi zaman yetmiyor. Ve hayatın birden fazla alanında dengeyi kurmaya, dengeyi bulmaya çalışmak. İşle ev, evle okul, ne bileyim işte okulla sosyal hayat. O dengeyi kurmaya çalışmak sizi yoruyor ve yıpratıyor olarak görünüyor. Şimdi devam edelim. Açılım biraz böyle kompozisyon gibi haliyle sorular böyle bir önceki bir sonraki birbirini destekleyerek gelecek tabii ki. Peki bu yükünüzün kökeni nereden geliyor? Yani yine şaşırdık mı? Hayır. Ne bu arkadaşlar? Asa onlusu. Değnek onlusu. Yüklerin, sorumlulukların kartı. Haliyle aslında yükün kendisi nereden geliyor? Kökenin nereden geliyor? Yükün kendisinden geliyor gibi enteresan bir paradoks var burada. Çok yani dedim ya buradaki arkadaşlarımın sorunu çok somut. Gerçekten çok somut. O yüzden ya şunu yap, şunu yapma demek de çok ne bileyim
Kızarsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Kızarsınız. Ben olsam kızarım çünkü. Ya da ben bana bunu diyene kızıyorum mesela. Hani öyle demekle de olmuyor işte. Hayat öyle değil diyorum. Şimdi yükün kökeni yük. Aşırı sorumluluk. Aşırı işte üzerinize gelen yükler, sorumluluklar. Belki işte biriyle bir yola çıkıyorsunuz ya da işte bir iş yerinde bir işe başlıyorsunuz. Hani vardır ya klasik. Anlaşırken belki farklı şeyler konuşuldu. Ama işe girdiniz, çalışmaya başladınız. Bir baktınız o bütün yük sizde, bütün sorumluluk sizde. Ve hiç de iş öyle anlatıldığı gibi değilmiş. Bunu her alanda yaşayabilirsiniz. Yani bir arkadaşınızla işte bir işe giriştiniz. O bir baktınız bütün yük sizde kalıyor. Hiç de dediği gibi yapmıyor. Ya da işte ne bileyim ev içerisinde işte iş bölümü kiminle artık yaşıyorsanız ya üstünüzde kalıyor. Yapmıyor karşınızdaki. Ve belki evet o da yoğun, o da yorgun. Ama bu biraz da diyor ki yani sen aslında hayatın boyunca da sorumluluk diyor alan bir insandın. Sorumluluklarının hep bilincinde olan bir insandın. Hep beklentiler vardı. Belki senin de kendinden çok fazla beklentin vardı. Bu yüzden de alıştın bir noktada da sorumluluk almaya alıştın. Sorumluluğun da öyle bir yapısı vardır. Yani sen ne kadar sorumluluk sahibi olarak büyürsen, büyüdüğünde, yetişkin olduğunda da insanlar senden hep aynı şekilde o sorumlulukları almanı beklerler. Ve yapmamaya başladığında da kötü olursun. Ay kıyamam. Ya sizin derdiniz gerçekten o kadar tanıdığım bir şey ki. Ay. Ve dediğim gibi bir tanesini yapmasanız, iş yerinde yapmasanız diyecekler ki performansın düştü. Tembelleştin, yerine getirmiyorsun. Ne bileyim bir ilişkide bunu yapmasanız, her tür ilişki olur yani arkadaşlık, evlilik, şu bu fark etmez. Karşınızdaki diyecek ya sen böyle değildin, sen şunu eskiden yapıyordun ama artık yapamıyorsunuz ya, yorulmuşsunuz artık ya fazlasıyla yapmışsınız. O yüzden biraz şunu da görüyorum aynı zamanda. Biraz birinci destede de bunun minik bir bağlantısı şu noktada var. Her şeyi ben yapmalıyım. Hani klasik vardır ya dünyayı sen mi kurtaracaksın derler. Biraz kendi içinizde en azından kendi dünyanızı kendinizin kurtaracağını çok düşünüyor olabilirsiniz. Bu çok da dediğim gibi bence yanlış bir düşünce. Evet değil ama kendimizi paraladığımızda da bir şeyler işte çok elimize geçmeyebilir. Bir şeyleri çok da kendimizi paralamadan ya da bir şeyler birilerinin sorumluluklarıysa o insanların sorumluluğunu üzerimize almayarak belki de yapmamız gerekiyordur. Çünkü dediğim gibi ya değnek olması ben yaparım, ben hallederim, onu da ben yaparım, bunu da ben koşarım. Değnek olması budur biraz maalesef. Haddinden fazla sorumluluğun altına girmek, haddinden fazla yükün altına girmek, her türlü yükün altına sizin giriyor olmanız. Ve dediğim gibi yani bu çocukluğunuzdan beri böyle gelmiş olabilir. Hep sorumluluk alan, hep işte belki yaşıtlarını bile ablalık yapan, abilik yapan, onlara sahip çıkan, evde işte ya aman annem yorulmasın ya da işte aman babam şöyle şöyle yapmasın deyip belki onların yerine sorumluluk alan. Okulda belki aynı şekilde. Hep o sorumluluk alan küçük bir çocuk görüyorum ben burada. Hep sorumluluk sahibi, hep olgun. Hiçbir şekilde ne bileyim evde hiçbir şeyi kırmayan, dökmeyen, aman annem yorulmasın deyip böyle mum gibi duran, biblo gibi duran çocuklar geliyor gözümün önüne. Yaramazlık yapmayan. Ya biraz bence çocukluğunu da yaşayamamış çocuklar. Belki çocukken çalışmak zorunda bile kalmış olabilirsiniz. Ya özellikle daha böyle çiftçi ailelerde büyüyenler anlıyor benim ne demek istediğimi. Şehirde büyüyen arkadaşlar belki hani şey anlamında çok anlamayabilir. Nasıl yani falan. Ama özellikle daha tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, çiftçilik yapan ailelerde ya çocuk yürüdüğü andan itibaren arkadaşlar tarlaya tapana gider. Yani orada fındık toplanacaksa o çocuk oraya iner. O yüzden böyle arkadaşlarımız olabilir. Çocukluğundan beri çalışan. Ve belki çocukluğundan beri gerçekten uykuya hasret kalan arkadaşlar olabilir. O yüzden şu an aslında gerçekten şunu kabul etmek gerekiyor. Ya tamam, evet hayatta sorumluluklarım var, olacak. Ben fazlasına giriyorum. Ben başkasının yerine de belki sorumluluk alıyorum. Belki bir iş arkadaşımın yerine de sorumluluğu ben alıyorum. Belki işte evde eşimin yerine de sorumluluğu ben alıyorum. Ya da işte ailede kardeşimin yerine de şu sorumluluğu ben alıyorum. Yeter, değil mi? Yani sadece ben yokum bu dünyada.
O yüzden hangisi benim sorumluluğum, hangisi başkalarının sorumlulukları, ben kimin yerine sorumluluk alıyorum ya da kendi sorumluluklarımı dengeleyebiliyor muyum gerçekten de hayatımla, buna bakmamız gerekiyor. Peki siz buna neden tutunuyorsunuz? Bu değnek olmuşuna sizler neden tutunuyorsunuz? Şeytan kartı. Tabiatınız böyle yani, bu bir alışkanlık. Bu kolay kolay diyorsunuz ki ben bunu bırakamam. Dinlerken bile dediniz. İşte falancanın yerine o falancanın yerine herkesi koyun. Anne, baba, kardeş, sevgili, eş, arkadaş, iş arkadaşı, hiç fark etmez. Diyorsunuz ki ben yapmasam o yapamaz ki. Ben yapmasam o halledemez ki. Kimse benim gibi yapamaz ki. Ya bırak kötü yapsınlar, bırak eksik yapsınlar ama onlar yapsın. Bırak onlar yapsın gerçekten. Ama işte onlar yapınca benim gibi güzel yapmıyor. Ya bırak onlar yapsın. Bu yani gerçekten artık böyle şeydir, şeytan kartı. Aşırılıktır. Gerçekten aşırılıktır. Bence bu özelliğinizi bırakabileceğinizi düşünmüyorsunuz. Bence şu da var. İnsanlara böyle laf anlatmak yerine hani anlatayım, açıklayayım, işte şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar demek yerine onların yerine o işi yapmak da bence size daha kolay geliyor. Oturayım ben yapayım. Ama yani işte özellikle mesela iş hayatınızda bence oturayım ben yapayım, yeter ki ya şuna şu konuya anlatmak zorunda kalmayayım. Çok öyle bir izlenim aldım. Ya çok öyle bir izlenim aldım. Ama şunu unutmayın. Şeytan kartı bir aldatmacadır, bir yanılsamadır aynı zamanda. O şey evet bir alışkanlık olabilir bizim için. Ama bu alışkanlık arkasında biraz bağımlılık raddesine gelmiş. Zaaf değil, bağımlılık değil. Artık adına ne derseniz deyin. Biraz şey gibi, sahte bir güvenlik hissi. Çünkü öyle, dedim ya, şey diyorsunuz belki de, ya o işi ben yapmazsam o yapacak. Ay o da yarım yamalak yapacak. Onun arkasında ben toplayacağım bir daha. Toplama işte. Bırak toplama. Ne oluyorsa olsun. Ya ama işte ben yapmazsam şöyle şöyle olacak. Ya bırak olsun. Dünyanın sonu değil. Gerçekten dünyada daha önemli şeyler var. İnan ki daha önemli şeyler var ki sağlığın zarar görüyor. Sağlığından önemli değil. Dediğim gibi yani buradaki arkadaşların çok fazla yani oğlak, şeytan kartı, oğlak etkili bir karttır. Kemikler, dişler, değnek omlusu, stres kaynaklı hastalıkları mesela gösterir. Mide, bağırsaklar, omuz ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları, gırla. Yani bu destede çok fazla fiziksel ağrı ve acı da var. Sindirim sisteminiz de belli ki bozuluyor. Sindirim sisteminiz de etkileniyor. Büyük ihtimalle yani gastrit, ülser, dediğim gibi böyle mide hastalıkları, mide yanmaları, reflü belki. Ve diğer taraftan da dediğim gibi belki gece işte diş sıkma, diş gıcırdatma, baş ağrıları, migrenler, geçmeyen baş ağrıları, yani müthiş derecede. Gırla. Ama bu destenin gerçekten acilen sağlığına dikkat etmesi lazım. Gerçekten yani stres kaynaklı bu arada, yani stres çok yoğun çünkü. O yüzden dediğim gibi diyorsunuz ki ya tamam yoruluyorum. Evet ben çok sorumluluk alıyorum ama olsun ya, bu da benim işim. Olsun ya işte bu da benim tabiatım. Ama değil, sakin ol, değil, aslında değiştirebilirsin diyor. Bir söz var da o geliyor aklıma. Neyse. Çok ya bayağı böyle haşin şey bir söz. Deyim gibi. O yüzden bu dediğim gibi aslında bir yanılsama arkadaşlar. Yani siz yapmazsanız, siz peşine düşmezseniz diyorsunuz ki kontrolü kaybederim. Bırakırsam pes ederim, başarısız olurum. İşte insanlar arkamdan belki konuşur. Ya çünkü yapmadığınızda olamayacağını düşünüyorsunuz. Güçlü olmalıyım, güçlü olmalıyım. Bunu güç zannediyor olabilirsiniz. Güçlü olmakla çok karıştırıyor olabilirsiniz. Yani ipe öyle bir asılıyorsunuz ki üstünde böyle kan falan yani kalıyor. Halata böyle asılmak. Uykusuz kalana kadar çalışmak. Açlıktan böyle şekeriniz düşene, eliniz ayağınız titreyene kadar kendinizi ihmal etmek var bu destede. Ama bu sadece dediğim gibi fiziksel olarak değil, ruhunuzu da yıpratıyor. Çünkü aslında ruhunuz beslenmiyor. Beslendiğini zannediyorsunuz. Belki diyorsunuz ki ben çalıştıkça mutlu oluyorum.
Çalıştıkça çünkü kendini aslında uyuşturuyorsun bir noktada. Çünkü bu aşırı arkadaşlar. Bu aşırısı artık. Yani kendim de yaptığım için biliyorum. Yani özellikle yaz dönemlerini çok çalışarak atlattığıma inanan bir insandım. Atlatamamışım bazı yasları, bazı kayıpları. Çıkıyor, sonradan çıkıyor. Peki bunu serbest bırakırsanız hayatınıza hangi enerjiler akacak? Ya çok güzel. Çok güzel bir kupası, iyileşme, şifa, manevi tatmin. Hatta şurayı da açalım artık. Son sorumuza aitti. Fokus. Ya gerçekten artık hani gereken şeye odaklanabilmek. Tek bir şeye belki odaklanıp çok daha güzel şeyler yapabilmek arkadaşlar. Burada yay burcunun simgesini görüyoruz. Numaramız 35, 35 yaş, 358, 8 rakamı belki bir şekilde önemli olabilir, hitap edebilir. Diğer gördüğümüz rakamları ve sayıları da yine söyleyelim. 2, 10, 15, aslı 1. Haliyle bunlar aklımıza gelebilir. Bu da benim için dediğim gibi büyücü. O yüzden yine bir rakamına götürüyor beni. İkilikten, dualiteden, karmaşadan, çatışmadan bire, teke gitmek. Tek her zaman iyidir. Bir her zaman güzeldir, yücedir. O yüzden fazlasını artık böyle elimine edip, ihtimalleri eleyip gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak gerekiyor. Şeytan kartı mesela bizim için tıkanıklıktı, takıntıydı, aşırılıktı, bağımlılıktı ya. Kupası da aslında böyle çok şeydir. Gerçekten şifadır, açılmadır. Yani zaten bakın kartın etrafındaki renk cümbüşüne bakın. Çok güzel böyle maviler, sarılar, turuncular. Kalbimizin açılması. Renkler hayatımıza giriyor. Gülfem, renkler vardı Gülfem var ya, onun gibi düşün yani, şu siyah siyah gri yerlerden çıkıyoruz artık ve hayatımıza renkler geliyor, renkler giriyor, şifa giriyor, kalbimiz şifalanıyor. Sevmek de bizim için büyük olmuyor. Belki bu arada şunu da yapıyor olabiliriz, mesela özellikle sevdiklerimize karşı aşırı sorumlulukla gidip onlar için her şey yapıp sonra mesela o insanlara öfke duymak. Ya işin var, gücün var, işte arkadaşının bir derdiyle çok ilgileniyorsun ya da işte ailen için bir şey yapıyorsun ama o aslında seni de bir noktada işte zorluyor, maddi manevi, belki çok zorlanarak bu şeyi yapıyorsun. Ve günün sonunda belki o insanlara da mesela öfke duyuyorsun ya da onlarla tartışıyorsun bu yüzden. Haliyle kendine zorlayarak yaptığın bir iyilik, yardım da aslında çok işe yaramıyor. O yüzden sınırı çizebilmek önemli. O yüzden gerektiğinde hayır diyebilmek lazım. Hani ya kusura bakma, şu an müsait değilim, bugün müsait değilim ya da bunu bu sefer hani ben yapamayacağım, çok kendimi hani iyi hissetmiyorum diyebilmek bazen gerçekten gerekiyor ki o insanlarla da ilişkilerimiz zarar görmesin. Onlardan da nefret etmeyelim, onlara da öfke duymayalım. O yüzden burada çok güzel bir böyle o açılışı görüyoruz, başlangıcı görüyoruz aslında. Sevdiğimiz insanlara karşı o sevgimizin de yük olmaması mesela. Sevginin hayatımıza gerçekten girebilmesi ve dağınık alanların gerçekten temizlenebilmesi. Hani burada gerçekten bu arada bir hani aşk, sevgi durumunun da hayatınıza girmesi olarak alabilir burada yalnız olan arkadaşlar. Belki hayatında hani aşk isteyen, sevgi isteyen arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha bu bana şifanın gelebilmesi, sevginin gelebilmesi, kalbimize o sevginin, şifanın akabilmesi gibi yansıyor açıkçası. Çünkü şunu yapıyorsunuz hani fokus kartı ile birlikte. Ay ne kadar benziyor buradaki çiçekler. Daha üretken oluyorsunuz, daha netsiniz, elinizdeki şeyi daha güzel işleyebiliyorsunuz. Haliyle belki birden fazla bir şeyle uğraşırken onları yarım yamalak yapıyorken tek bir şeye odaklandığınızda daha sağlam, daha net, daha güzel, daha iyi yapıyorsunuz bence bazı şeyleri. Ve sizin olmayan yükleri artık taşımayacağınız için de kendi sorumluluklarınızı çok daha güzel ve başarılı bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Ve enerjinizi kaybetmiyorsunuz. Kendinize odaklayabiliyorsunuz. Ve yine burada mesela deal with the dirt. Burada bunu böyle negatif bir şey gibi zannetmeyin. Çok aslında ne kadar çok güzel bir kart gerçekten. Nasıl tarif edeyim ben bunu? Böyle bir istiridye görüyoruz arkadaşlar. Ve istiridye ne yapar? İnci yapar değil mi? İçinde bir inci yapar ve bu inci çok güzeldir, çok kıymetlidir. Fakat dışı kabukludur arkadaşlar.
Kolay değildir istiridyenin içine girmek, içine açmak, o inciye layık olabilmek. Haliyle siz aslında kendinizi o kabukla koruyabildiğiniz zaman, size ait olmayan yükleri taşımadığınız zaman o inciyi içinizde üretebileceksiniz, yapabileceksiniz gibi düşünün, olur mu? O yüzden yani deal with the dirt, evet hani işte yine burada meselenin özüne inmek var. Çünkü işte dirt aslında orada bir bizim için toprağı anlatıyor. Toprakla ilgilenmek gibi, toprakla bakın uğraşmak gibi, toprak elementi çünkü çok gösterilmiş. Ama bir temizlik süreci de var burada. Kendimize o bakın etrafımızı temizliyoruz. Kendimizi temizliyoruz. Ama bunu yaparken köke iniyoruz. Kökene indiğimiz için de ne yapıyoruz? Oradaki gerçeği görebiliyoruz. Geçmişimizle yüzleşebiliyoruz. Hani her şeyden önce bence burada gereken gerçekten geçmişimizle de yüzleşebilmek. Neden bu derece her işe biz koşuyoruz ki? Bakın burada fili seçmiştim ben işte sezgisel olarak seçmeye çalışırken. Fil de yine köklerle ilgilidir. Belleği, hafızası çok güçlü bir hayvandır. Haliyle unutmadığımız şeyler, unuttuğumuzu zannettiğimiz halde kayıtta tuttuğumuz şeyler burada önemli. Kökene inmemiz gerekiyor. Yani kendi karanlığımızı da keşfetmemiz gerekiyor. Kendi gölgemizi, karanlığımızı anlamadan, kabul etmeden, şuradaki sebebi bulmadan aydınlığa gidemeyiz maalesef. Hayatta her şey zıttıyla var çünkü. Bunu hem bir tavsiye gibi düşünün, bu süreci nasıl yapabilirim'e, hem de bu süreci yaptığımda yaşayacağım durum olarak düşünün, olur mu? Ne olacak? İnciniz olacak. Hayatınıza özellikle de sevginin akması, rahatlamanın akması, iyileşmenin bence her şeyden önemlisi böyle gerçekten iyileştiğinizi hissetmek, ruhunuzun beslendiğini hissetmek. Bunun akması. O yüzden sağlığınızı ihmal etmeyin, dediğim gibi ertelediğiniz doktor randevuları varsa mutlaka gidin. Gereken konularda uzmanlara danışın. Ruhsal sağlık için de tabii ki destek alınabilir. Psikologlardan, psikiyatrlardan. Çünkü kendinizi ihmal ediyorsunuz. Yani etraftaki taşla toprakla değil, gerçekten kendi özünüzle ilgilenmeniz lazım ki o inciyi koruyabilirsiniz. O inci çok kıymetli çünkü. Burada gördüğüm burç etkilerinden de bahsedeceğim ama bunun anlamı şu değil. Siz bu burçsunuz anlamına gelmiyor. O yüzden yorumlarda hani ben o burç değilim ama falan gibi düşünmeyin. Hayır, maksadımız o değil. Bu burçların haritanızdaki yerleri, konumları, hangi gezegenler gelmiş gitmiş, orada ne var oraya bakmanız anlamında düşünebilirsiniz. Oğlak, tekrar oğlak, 2 defa oğlak görmüşüz. Yay görmüşüz ki burada da yayı görüyoruz. Zaten kupası da böyle su elementinin saf halidir. Spesifik bir burca atıfta bulunmaz. Su elementindeki tüm burçlar aklımıza gelir. Yengeç, balık, akrep şeklinde. O yüzden kendinizdeki bu yönlere de bakabilirsiniz naçizane. Evet. Böyle bir açılımdı arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu yapabilirseniz gerçekten iyileşiyorsunuz. Gerçekten rahatlıyorsunuz. Gerçekten her şeyden ziyade bence kendiniz olabiliyorsunuz. Daha böyle hayata renkli gözlüklerle bakabiliyorsunuz. Daha renkleri görebiliyorsunuz yani. Gerçekten renkleri görüyorsunuz. Her şey böyle o siyah beyazdan çıkıp, şunlara bakın ya. Siyah beyazdan çıkıp renkler geliyor. Gülfem, renkler geliyor. Ve gerçekten bence hayatın da tadını çıkarıyorsunuz. Ve daha değerli, daha tatlı, daha güzel şeylere erişiyorsunuz inşallah diyelim. Böyle bir açılımda arkadaşlar, dilerim ki faydalı olmuştur, keyif bulmuşsunuzdur, huzurla izleyebilmişsinizdir. Gerçekten epey emek verdim böyle huzurlu bir an olması için sizler adına. Yorumlarınızı beklerim muhakkak. Bireysel danışmanlıklar için açıklama kutusuna bakabilirsiniz. Oradan bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Size hitap ettiyse yine açılım, sevdiğiniz insanlarla, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Seçtiğiniz desteği söylemeyin. Onlar da kendilerine deste seçsinler. Sonra üzerine belki konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Böyle. Kendinize iyi bakın. İnşallah güzel videolarla daha sık görüşmek üzere. Hoşça kalın.